Tam 3 yıldır bu videoyu hazırlayacağım günleri iple çekiyordum. Ve şükürler olsun nasip oldu. Bugün 3 yılın arkasından yine sizlerle beraberim. Ve Kudüs Eskişehir kitabına, Kudüs serisinin 2. kitabını yeniden elime aldım. Ve sizlere bir kez daha bu kitapla buluşmamızın müjdesini vermekten mutluyum. Bu kitap çok önemli bir kitap. Bakın bugüne kadar 15 tane kitap yazdım. Bu 15.'si. Ama hiçbirisi için bu en önemlisi, şusu busu demedim. Bunlar büyük ve hoş olmayan laflar. Ama bu 2 kitap için bunları söylüyorum. Kudüs'ü gerçek anlamda anlamak için, Kudüs'teki mirasımızın ne olduğunu bilmek için bu 2 kitabı bilmek zorundayız. Okumak zorundayız. Bugün Türkiye'de ve dünyada onlarca Kudüs kitabı yazılmış. Hayatında hiç Kudüs'e gitmeden Kudüs kitabı yazanlar var. Oturduğu yerden 3-5 belge, bilgi, kitap karıştırıp yazanlar var. Bakın 100'ün üzerine Kudüs'e gitmiş ve yüzlerce kilometre yapmış biriyim. Sadece Kudüs sokaklarında değil, yayan olarak bütün bir Filistin topraklarında. Dünyanın dört bir yanına bakıp Kudüs'e bir bakış atmadan Kudüs kitabı yazılamaz. Tarih bilmeden Kudüs kitabı yazılamaz. Sanat tarihi bilmeden Kudüs kitabı yazılamaz. Siyasi tarih bilinmeden Kudüs kitabı yazılamaz. İlk çağdan tutun ki yakın dönem siyasi tarihine kadar. Biliyorsunuz aynı zamanda bir gezginim, kokartlı bir gezi rehberiyim. Dünya üzerinde gezmesi ve gezdirilmesi en zor şehir ne İstanbul'dur, ne Mekke'dir, ne Viyana'dır, ne Paris'tir. Kesinlikle ve kesinlikle Kudüs'tür. Neden böyle? Cevabını bana sormayın. Allah öyle istemiş. Kainattan bu yana, insanlık tarihinden bu yana insanlar en çok Kudüs için mücadele vermiş. Kudüs için savaşmış. Herkes orada olmak istemiş ve orada olduklarında oraya bir iz bir eser bırakmış. Onun için Kudüs'ü anlamak koskoca bir dünya tarihini anlamak manasına gelir. Bakın şu kitabı hazırlarken 344 sayfalık şu kitabı hazırlarken Mescid-i Aksa avlusu, bütün bir Kudüs ve bütün bir Filistin topraklarını yazarım diye yola çıktım. Ama sadece Mescid-i Aksa avlusu 344 sayfa sürdü. Sonra dedim ki bir avlu bu kadar sürüyorsa koca bir şehir ne kadar sürer dedim ve bunu yazmaya başladım. Ve eser karşınızda. Hazırsanız hadi biraz bu eseri konuşalım. Efendim yeniden hepiniz hoş geldiniz. Kudüs 2 Eskişehir kitabının içinde neler var? Bu kitap niye önemli? Hatta en çok sorulan sorulardan biri şu. Biz bir Kudüs kitabı almıştık. Bu kitap onun böyle kabının değiştirilmiş hali mi? İçeriği aynı mı? Hatta şöyle sorular da geliyor. Bu kitap 3 sene evvel bir basılmıştı biliyorsunuz. Ve sonradan basan yayın evi kendisi topladı bu kitabı. Yani o kitapla bu aynı mı? Bu kitabın içinde o kitapta olmayan şeyler var mı? Gibi böyle sorular geliyor. Bir kere bu kitap 3 sene evvel basılan kitabın birebir aynısı. Birebir aynısı. Bütün fotoğraflarını zaten kendim çekmiştim. Her sayfasında fotoğraf var. Birçok sayfasında haritalar, krokiler, gravürler, minyatürler var. Çünkü Kudüs bir dünya tarihinin özeti. Diyeceksiniz ki ya Talha Bey Kudüs niye çok önemli? Yani niye böyle Kudüs, Kudüs, Kudüs deyip duruyoruz? Bir, Allah-u Teala'nın yeryüzünde kendime ayırdım dediği 2 tane toprak parçası var. Biri Kabe ve Mescid-i Haram'ın kapladığı mukaddes alan, diğeri de Mescid-i Aksa'nın kapladığı mukaddes alan. Ne demek Mescid-i Aksa? Bunu daha evvel de videolarda anlatmaya çalıştım. Şu gördüğünüz alan 144 dönümlük bir arazi burası. Ve son derece önemli. Allah-u Teala burayı kendime ayırdım diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bahsediyor. Bundan dolayı burası son derece önemli. Az önce girişte de söyledim. Normalde Kudüs'ü çalışırken yani yıllardır, yani 15 yıldır falan Kudüs'e giden gelen bir insanım. Kudüs'e ilk gittim. Bana diyorlardı ya sen Mekke Medine kitabı yazdın. Mekke Medine'ye devamlı gidiyorsun. Orta Doğu'ya gidiyorsun. Balkanlara gidiyorsun. Avrupa ülkelerine gidiyorsun. Ya Kudüs'le alakalı niye çalışmıyorsun? Bak gerçek. Benim dünya üzerinde en geç el attığım şehirlerden biri Kudüs. Mesela ben Kahire'ye ayrı hayranlık duyarım. Yemen'in başkenti Sana'ya ayrı hayranlık duyarım. Özbekistan, Buhara, Semerkant rüya gibidir. Ama Kudüs'le ben en geç ilgilenen kişilerden biri oldum. Ama Kudüs'e gidince şok oldum, şaşırdım, aşık oldum, hayran oldum. Neden? Ya ilk çağdan günümüze her yer izlerle dolu. Bakıyorsun orada Babil,
Bakıyorsun orada Asur. Bakıyorsunuz orada Antik Roma, Hristiyan Roma. Ya İslam medeniyetine ait bütün devletlerin neredeyse izi var ya. Türklere ait kurulmuş Türk İslam devletlerinin hemen hepsinin izi var. Yani Emevisi, Abbasisi, Fatimisi, oradan bakıyorsunuz Büveyhisi, Müslüman Türk devletlerine baktığınız zaman Büyük Selçuklusu, Artuklusu, Anadolu beylikleri hepsi el uzatmış, dokunmuş. Eyyubisi, Memlüklüsü. Kalkıp da öyle bir iki kitap karıştırmakla Kudüs'ü anlamak, anlatmak hiç kolay değil. Koskoca bir dünya tarihi bilmeniz lazım. Koskoca bir İslam tarihi bilmeniz lazım. Muhteşem bir Türk İslam tarihi bilmeniz lazım. Sadece bunlarla da yetmiyor. Bir kere Hristiyanlık tarihini de çok iyi bilmek lazım. Hazreti İsa kim, havarileri kim, Kudüs civarında neler yapmışlar. Daha sonra Hazreti İsa göğe nereden nasıl kaldırılmış. Yani Hazreti İsa'nın gerçek hayatını merak ediyorsanız gerçek bir Kudüs şerisi hepsini anlatıyor. Peki Hristiyanlık, Hazreti İsa'nın getirdiği İsevilik, tek Allah inancı bugünün onlarca kola ayrılmış Hristiyanlığına nasıl bölündü? Cevabını Kudüs veriyor. Hristiyanlık için Kudüs niye önemli? Neden bu kadar önemli? Hepsi Kudüs'ün bağrında saklı. Yahudilerin de kadim bir geçmişi var. Bakıyorsunuz yani Yakup peygamberle, ki onlar İsrail diyorlar Yakup peygamberin diğer ismine. Yakup aleyhisselamla bir başlıyor. Oğlu Yusuf aleyhisselam. Daha sonra Hazreti Musa'lar. Daha sonra işte onlarla beraber kavmin İsrailoğullarının gelişi. İşte yol boyunca Yuşa aleyhisselamla Erihan'ın ele geçirilişi. İşmail aleyhisselamla Kudüs kapılarına dayanmaları. Davut peygamberle şehre girmeleri. Süleyman peygamberle koca bir mabet yapmaları. Aman Allah'ım dedim ya, bu nasıl bir şehir? Dinler tarihinin başkenti Kudüs. Hakikaten öyle bir şey yani. Baktığınız zaman kitabın kapağına bundan yazdım. Dinlerin başkenti Kudüs diye. Birinci kitap Arzın kapısı Kudüs. Arz ne demek? Dünya demek. Dünyanın arşa, arzın arşa açılan kapısı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca buradan yükseldi. Kudüs'ten, o Mescid-i Aksa arazisinin tam ortasındaki muallak kayasından. Onun için bu başlığı attık buraya. Çünkü avluyu anlatan bir kitap bu, birinci kitap. İkinci kitaba dinlerin başkenti dedik. Hak yata batıl. Hemen her din Mescid-i Aksa arazisine, Kudüs'e ayak basmış. Bugün bizim Mescid-i Aksa deyip hani gözümüzde tüten o muhteşem 144 dönümlük araziye Roma İmparatoru Hadrian kocaman bir tapınak yaptırmış. Jüpiter tapınağı. Şehri A'dan Z'ye yenilemiş. İlya diye bir isim vermiş. Ya bugün İtalya'nın Roma'sına gidiyorsunuz. Orada Kudüs'ün ele geçirilişine ait Titus'un dev takları şehrin göbeğinde durmaya devam ediyor. Çok önemli. Öyle olunca yani Mescid-i Aksa avlusunu, Kudüs'ü sokak sokak böyle çalışıp her gidişte daha teferruatlı öğrenmeye başlayınca dedim ki bir dakika. Benim bu şehre çalışmam lazım. Bu şehri öğrenmem lazım. Tamam tarihçiyim, tamam sanat tarihçiyim. Ama bu şehri iyi bilmek için sadece bu ikisi kesinlikle yetmez. Yakın ve uzak dönem siyasi tarih bilmek gerekiyor. Dinler tarihi bilmek gerekiyor. Sıkı bir ilahiyatçı olmak gerekiyor. Yani orada öyle kitabeler var. Baktığınız zaman dört bir yanda. Ya şu kadarcık duvar var. Ya duvarın üzerinde yani bakıyorsunuz Emevi, Memlüklü, Fatimi, Eyyubi, Selçuklu, Osmanlı. Ya hepsi bir duvarın üzerinde olur mu? Ben dünyada böyle bir şey görmedim. Kudüs'te bunların hepsi mümkün. Dedim ki biraz araştırdım. Bir hayli araştırdım. Yıllarca gittim geldim. Bakın her ay bir Kudüs turu koydurdum kendime. Niye? Ya çünkü bir insanın ikide bir Kudüs'e gidip gelmesi kolay bir iş değil. Maddi yükümlülük bu. Ben oraya gidip aylarca kalsam bu da kolay bir iş değil. Ama gezi rehberiyim. Gruplarla gideyim. Gruplardan 2 gün önce gideyim, 2 gün sonra geleyim, orayı araştırayım dedim. Hatta yıllar evvel TİKA ile bir Topkapı Sarayı turu yapmıştık. TİKA'yı biliyorsunuz, gözümüzün bebeği, Türkiye Cumhuriyetimizin müstesna bir kurumu. Topkapı Sarayı'nda öğle yemeğinde TİKA Başkan Yardımcımıza dedim ki ben bir Kudüs kitabı yazmak istiyorum, ciddi Kudüs'ü araştıracağım. Bana yardımcı olacak Kudüs'te sizin etkili yetkili insanlarınız illaki vardır. Böyle tebessüm etti. Ya bu kadar mı denk gelir ya? Tayha Bey dedi. Yanımdaki beyefendi eski Kudüs koordinatörümüz dedi. Yani eski Filistin koordinatörümüz. Bu beyefendi yeni Filistin koordinatörümüz. Bakın ayarlasanız böyle bir şey olur mu? Ayarlasanız. Hani hep denir ya, bazı şeyleri sen istesen de olmaz. Bazı şeyler Allah'ın istemesiyle olur. Yani o gün ben gitmeden önce bak böyle Topkapı Sarayı'nı ben size gezdireceğim ama beni Filistin koordinatörlerinizle tanıştırın falan demedim ki önceden. Konyalı restorandayız, Topkapı Sarayı'nda. Oturuyoruz böyle masada. Böyle bir şey olabilir mi? Bir önceki
Filistin koordinatörümüz ve şu anki. Size her türlü desteği verirler dediler. Allah razı olsun sonuna kadar. Verdiler mi? Öyle böyle değil. İnsanın akrabası, eşi, dostu bu kadar yardım etmez. Elim ayağım oldular. Ve şu iki kitabın çıkmasında çok büyük emekleri var. Çok büyük emekleri var. Sağ olsunlar. Benim planım şuydu. Bir kitap yazayım dedim. Hem Mescid-i Aksa avlusunu anlatayım dedim. Avlu bu. Cami avlusu ya. Bildiğiniz bir cami avlusu. Bir caminin avlusu kaç sayfa sürer? Mesela en muhteşem cami İstanbul'da Süleymaniye. Kaç sayfada anlatırsınız Süleymaniye? Hadi 5 sayfa, 10 sayfa, 50 sayfa. Bir cami avlusu. Dedim ki bir kitap yazayım. Hem bu cami avlusunu anlatayım Mescid-i Aksa. Hem bütün bir Kudüs şehrini anlatayım. Gruplarla gittiğimiz zaman Kudüs'ü de öyle böyle geziyoruz. Tabii tamamını mümkün değil. Belki onda birine. Sonra dedim ki bir de gruplarla gittiğimiz zaman Halil'e gidiyoruz, Eriha'ya gidiyoruz, Beytüllahim'e gidiyoruz, Yafa'ya gidiyoruz. Bunlar Filistin şehirleri. Bir de bunlardan anlatırım. Bir kitap olur dedim. Yola çıktım. Böyle bir şey olamaz. Sadece avluyu anlattım. 344 sayfa. Aslında 450 sayfaydı da yayına biz bunu basamayız dedim. Çok kalın olur. Bu mümkün değil. Kitapların hazırlanmasında bir sayfa sınırı varmış. 344 sayfaya çekebildik ancak. Ve sadece bir cami avlusunu anlatıyor. O kadar önemli bir hadise ki. Şimdi benim kafamdaki hayal yarım kaldı. Benim derdim bütün bir Kudüs şehrini anlatmak. Bu kitap çıktı. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok büyük ilgi gördü. Yani o yıl Türkiye'de kitabı en çok satan ilk ona soktunuz beni. Yani Forbes bunun haberini yaptı. İstanbul Üniversitesi tarafından 2018 yılı Türkiye çapında yapılan oylamayla yılın en iyi yazarı seçildim. Bu kitaptan sonra. Tabii bunlar güzel şeyler. Bir sürü sıkıntı da yaşadım. İftiraya uğradım. Kudüs'e kaçıyor dediler. Kudüs'e kaçırıyor dediler. Bakın beni vurup öldürebilirler. Susturabilirler. Çok kolay bir insanı susturmak. Bir kurşuna bakar Allah korusun ama. Ama o zaman bu kitap 100 binler sattı ya. Milyonlar satar. Milyonlar. Dertleri Talha Uğurel değil. Dertleri bu kitap. Bu kitabın önünü kesmek. Diyeceksiniz ya Allah Allah bir kitapla mı oluyor bu iş? Bak bir kitap değil. Bir zihin meselesi. Bugün bir takım Siyonist Yahudilerin en büyük derdi şu. İki cümleyle bizi ve İslam dünyasını uyutmaya çalışıyorlar. Birinci cümle şu. Kudüs'te Türklükle alakalı bir şey yok. Bunu nasıl söylüyorlar? Arap'ın Kudüs'ü diyerek. Televizyonlarda işte Gazze'yi İsrail bombalıyor. Yok işte Kudüs'te yine sıkıntı çıktı. Şu bu haberleri duyunca genelde bizim insanlarımız ne diyorlar? Arap'ın Kudüs'ü işte. Yıllardır bize yapılan empoze bu. Arap'ın Kudüs'ü. Arap'ın Kudüs'ü falan değil. Mescid-i Aksa avlusunda eğer 100 tane yapı varsa şu gördüğünüz duvarların etrafını çeviren bu 100 yapının 95 tanesini sizin dedeleriniz yaptı. Ve ben bu kitapta bunları tapularıyla ispatladım. Tek tek kitabeleriyle ispatladım. Artuk Bey'in mezarı da orada. Alparslan'ın 2 oğlunun adının geçtiği kitabe de orada. Arap'ın Kudüs'ü falan değil. Türklüğün Kudüs'ü. Irkçılık yapmıyorum. Ama bize ait o kadar çok iş var ki. Bu kitap onların oyunlarını çok pis bozdu. Ha Arap dünyasında da başka yalanlar söylüyorlar. Arap'ın Kudüs'ü Araplar sahip çıksın Kudüs'e. Hayır, dert başka. Onlara da diyorlar ki İslam'la Kudüs'ün bir alakası yok. Miracın olduğu yer Mekke yakınlarında bir köy diyorlar. Cirane diye. Ya Kur'an-ı Kerim Mescid-i Aksa diyor. Aksa uzak demek, uzak mescid. Sonra kalktım, ikinci kitaba hazırlandım. Hayatımın en büyük ikinci hatası. Ya birinci kitabı yapmışsın. Seninle deli gibi uğraşmışlar. Bacağını kır otur değil mi? Yapma artık değil mi? Sus değil mi bir köşede? Hayır. İşte bu delilikle izah edilen bir şey. Ben bu işin delisiyim. Ben bu şehre aşık oldum. Bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehirde bizim çok izimiz var. Bakın bu şehre Tuğrul Bey aşıktı. Sultan Alparslan bu şehre aşıktı. Artuk Bey bu şehre aşıktı. Salahaddin Eyyubiler bu şehre aşıktı. Memlüklüler bu şehre hayrandı. Oğluma adını verdiğim Baybars bu şehir için deliriyordu. Son Eyyubi hükümdarı Salih Necmettin Eyüp'ten Eyyubi Memlüklü devletinin hükümdarlarına ya Karamanoğulları bayraklarına bu şehrin sembolünü Mührü Süleyman'ı koydular ya. Karamanoğulları, Dulkadiroğulları bu şehre eserler verdiler. Yani biz de diyorsak Arap'ın Kudüs'ü Allah aşkına. Sonra dedim ki sokak sokak bütün bir şehri çalışmalıyım. Şehri çalışmaya başlayınca şaşkınlığım daha da arttı. Şimdi bakın Kudüs bugün tam 4 mahalledir. 4 mahalle. Kitabın arkasına bir harita yaptık. Bir taraf klasik, öbür taraf Google Earth haritası böyle uydu görüntülü. Bu 4 mahalleden
En büyük şu kısım Müslüman mahallesi diye geçer. Şu gördüğünüz kısım Hristiyan mahallesi olarak geçer. Şurası Ermeni mahallesi, şurası Yahudi mahallesi olarak geçer. Şöyle gördüğünüz bir yer burası. Bugün öyle yani, öyle adlandırılıyor. Sokak sokak gezmeye başlayınca gördüm ki şehrin her bir köşesinde Hristiyan mahalle, Yahudi mahalle, Ermeni mahalle fark etmez. Her yerde sizin izinizin olduğunu gördüm. Sizin dedelerinizin ve ninelerinizin izini olduğunu gördüm. Ermeni mahallesine gidiyorsunuz, koskoca Ermeni patrikhanesi var. Kudüs Ermeni patrikhanesi. Ya Ermeni patrikhanesinin kapısında ne olur? Ermeni krallarının, kraliçelerin, Ermenilerin zenginlerinin, sponsorlarının levhaları olur değil mi? Hayır. Memlüklü devletin hükümdarı Çakmak'la Sultan II. Abdülhamit'in kitabesi var. Kocaman duruyor orada. Duruyor. Bunu gördüm. Şehir sokaklarında gezerken Salahaddin Eyyubi'nin medresesini gördüm. Hukuk fakültesi. Fransız San Anna Kilisesi yapılmış. Hürrem Sultan'ın hamamını gördüm. Ermeni Katolik Kilisesi yapılmış. Delirdim. Yani İslam'a ait yüzlerce tarihi eser. Nakşi tekkesi gördüm. Özbekler tekkesi. Katolik kilisesi yapılmış. Onlarcasını sayarım size. O kadar çok iziniz ve eseriniz var. Ama kimse bunların farkında değil. Mesela 1970'lerden bu yana Türkiye'den Kudüs'e sık sık gruplar gidiyor. Allah razı olsun. O turları organize edenler, emek verenler, o turlarda rehberlik yapanlar. Fakat tabii nihayetinde orada rehberlik yapanlar genelde Türkiye'den ilahiyatçılarımız, cami hocalarımız gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Miraç ayetleri ışığında anlatıyorlar. Çok güzel ama bu işin çok daha teferruatlı olması gerektiğini fark ettim. Çünkü mesela gidiyorsunuz, Kudüs bir tekkeler şehri. Mevlevi tekkesi var. Özbekler Nakşi tekkesi var. Afganlar Kadiri tekkesi var. Rufai tekkeleri var. Hindi tekkeleri var Çistilerin. Neler neler. Ama bunların hepsi böyle kıyılarda, köşelerde, kapılarında hospice falan yazıyor. Bir kısmında Filistinlilere ev verilmiş. Kimse farkında değil. Ve o tekkelerin şahsında koskoca bir Selçuklu ve Osmanlı tarihi yatıyor. Bunların ortaya çıkarılması, bunların anlatılması lazım dedim. Baktım, Hristiyanlığa ait muhteşem izler var. Yani bir Kur'an-ı Kerim bize anlattığı gerçek Hazreti İsa ve gerçek İsevilik var. Tek Allah inancı için koşturanlar var. Bir de Pavlus gibi, Konstantin gibi sahtekarların elinde başka bir dine dönüştürülmüş bir Hristiyanlık var. Bunun en doğru cevabını net yerinde bulabileceğiniz yer Kudüs. Sokak sokak, adım adım. Via Dolorosa diyorlar. Çile yolu. Hazreti İsa'nın güya. Ben kitapta başlık attım. Hazreti İsa'nın bir çile yolu falan yok. Hazreti İsa çarmıha gerilmedi, gezdirilmedi. Halbuki Filistin'e gittiğim zaman, ilk daha Kudüs'e gidişim, Filistin'i rehber aldım yanıma. Gezdir bana anlat diye. Adam bana Via Dolorosa'yı, Müslüman, Hazreti İsa şurada yakalandı, burada işkence gördü, burada çarmıha gerildi diye anlatıyor. Dedim kardeşim, sen de ben de Müslümanız, böyle bir şey olmadı, sen bunları niye anlatıyorsun? Yani insanların beyinleri yıkanmış. Hristiyanlar kendilerince bir Kudüs empoze ediyorlar. Yahudiler kendilerince bir Kudüs empoze ediyorlar. Müslümanlar hiçbir şey yapmıyorlar. Türkiye'den düne kadar Kudüs'e giden sayısı kaçtı Allah aşkına? Yani sadece Rusya'dan 400 bin kişi Kudüs'e giderken Türkiye'den 20 bin yoktu düne kadar istatistikler. Sokaklarda Rus turistler, Alman turistler, Amerikalı turistler kaynıyor böyle. Yahudileri anlatmayayım isterseniz. Orada her attığınız adımda sizin iziniz var ama siz yoksunuz orada. Neden? Arap'ın Kudüs'ü çünkü. Ne gerek var? Araplar bizi arkadan vurdu zaten. Vur gitsin. Halbuki işin öyle olmadığını fark ettim. Dedim ki Kudüs başta biz bilmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları biz bilmeliyiz. Bizi bilen, bizi seven, bizden olan dünyaya dağılmış insanlarımız bilmeli. Orta Asya Türklüğü bilmeli. Orta Doğu Müslümanlığı bilmeli. Bütün bir dünyadaki bu muhteşem miras, bizim mirasımızı önce bu mirası ortaya koyanların çocukları öğrenmeli. Onun için harita hazırladım. Kendi başınıza gidin diye. Ben bugün varım, yarın yokum. Bakın, yarın Allah korusun bir şey olur. Hiç Kudüs'e gidemez hale gelirim. Ama Kudüs'e ben hep gidebilmeliyim. Bu da neyle olur? Kitapla olur, haritayla olur, çalışmayla olur. Bir harita hazırladım size. 2 tane farklı harita. Bu uydu haritasında şehrin tamamını, Suriçi şehrin ev ev görebilirsiniz. Şehri 6'ya böldüm. Tam 6 tane bölüm var. 6 tane renk atadım bakın. 6 tane renk.
Bu renklerin tamamını anlattığım yerleri kitabın dudağına koydum. Şu gördüğünüz kitabın dudağında. Kırmızı yol, kırmızı bölüm. Bakın mavi yol, mavi bölüm. Yeşil yol, yeşil bölüm. Hepsi tek tek anlatılıyor. Yani gittiğiniz zaman Kudüs'e elinizle koymuş gibi her şeyi tıkır 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 bulacaksınız. Sizin için oturdum, dedim nasıl olur? Bak, böyle bir harita hiçbir yerde hazırlanmamış. Avrupalara gittim defalarca. Oradan Kudüs haritaları satın aldım. Hristiyanlık yolu, hac yolları, neler neler. Bizzat Yahudilerin hazırladığı haritaları inceledim. Neler neler. Ve en güzelini, en anlaşılanını sizin için hazırlamaya çalıştım. Şehir 6 bölümden oluşuyor. Baktığınız zaman, bakın mesela Aslanlı Kapı. Giriyorsunuz buradan. 1 numarada şu var, 2'de bu var, 3'te bu var, 4'te bu var. Bütün renkler kırmızı. Yolda kırmızı, numaralar da kırmızı. Hemen kitabın kırmızı bölümünü açıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tıkır 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 tıkır. Elvada kadar size her şeyi anlatıyor. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Siz, kitap ve Kudüs. 4. bir kişi almayın yanınıza. Elvat'tan giriyorsunuz bakın. Bu mavi yol. 1 nokta. 2. 3, 4, 5 ne var? Tıkır tıkır gidiyor aşağı doğru. 3. nokta. Hemen bakın bir başkası. Nereden çıkıyorsunuz? Yeni Kapı. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı. Yeni Kapı'dan bir giriyorsunuz. Hristiyan mahalle. Tıkır tıkır hepsini geziyorsunuz. Hristiyan mahalle ama her köşe başında siz varsınız. Siz. Yafa Kapısı'ndan bir giriyorsunuz. Hemen sağda Ermeni mahallesi. Adım adım birden rakamın sonuna kadar her yeri geziyorsunuz. Davut Kapısı'ndan dışarı çıkıyorsunuz. Ya da Çöp Kapısı'ndan giriyorsunuz. İçeri tıkır 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 Yahudilerin eserlerin, izlerinin olduğu mahalleler, değil mi? Girin görün neler. Ya Şam Kapısı'ndan giriyorsun. Kanuni'nin kapısı sizi karşılıyor. Çöp Kapısı'ndan giriyorsun. Emevilerin sarayları karşılıyor. Yani uzatmak istemiyorum. Ben bir günde çekerim bu videoyu. Ama Talha Bey, genelde bu videolarınız 20 dakika, yarım saati geçmesin. Gençler sıkılıyor diyorlar. Şunu anlatmak istiyorum. Şunu da yapacağım size. Bu kitabın 6 tane bölüm var ya, böyle farklı bölümleri. Bu 6 farklı bölümü 6 ayrı video halinde anlatmayı da düşünüyorum size kısa kısa. Önümüzdeki haftalarda, aylarda. Ama bakın, bu kitap bir dönem birilerinin eliyle önü kesilmiş bir kitap. 3 yıldır bunun mahkemesiyle uğraşıyorum. 3 yıldır. Telifimi ve kitabı basım haklarımı geri almakla uğraştım. Böyle bir şey olmaz. Bir yazarla anlaşırsın. Kitabını basarsın. Anlaşamazsın. Hani boşanmak gibidir. Haklarını verirsin. Al kardeşim, kitabını da al, haklarını da al, git dersin. Ya kitabın yazarını istemiyorum ama haklarını vermiyorum ne demek ya? 3 yıldır bu kitabı yeniden sizinle buluşturmak için uğraşıyorum. Ve şükürler olsun. Şimdi bu hakkı yeniden elde ettim. Kitabı sizinle buluşturdum yeniden. Şükürler olsun. Artık şu dakikadan itibaren ölsem de gam yemem. Çünkü bu 2 kitapla Mescid-i Aksa avlusu ve bütün bir Kudüs şehri adım adım gezebilecek, görebilecek, öğrenebilecek ve Kudüs'teki kendi mirasınıza artık çok daha güçlü sahip çıkabileceksiniz. Yıllardır Türkiye'de hamaset yapılıyor. Kır zincirlerini Kudüs. Şöyle kurtar kendini Kudüs. Kahrolsun falancılar, kahrolsun filancalar. Bunları bağıran, çağıran adamlara sorsanız, Kudüs neden bizim? Kudüs neden Müslümanların? 3 cümle zor kurarız. Anlatılmadı bunların hiçbirisi bize. Ama artık ya Kudüs'teki Türk varlığı, Kudüs'teki bizim genel mirasımız, Kudüs neden Müslümanların olmalı? Kudüs'teki Türk izleri dediği zaman artık sizin cevap verebilecek yaklaşık 1000 sayfalık bilginiz var. Lütfen peşine düşün. Kendi eserlerinizin, bu kitaplar benim değil sizin, kendi kitaplarınıza sahip çıkın ve bu kitaplarla Kudüs'ü gezin. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza ve dualarınıza.